Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Peugeot 308. Peugeot'un 508'den sonra en fazla merak edilen C-hatchback modeli 308'in bilmeniz gereken tüm özelliklerini ve detaylarını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Şimdi gelin fiyat performans tarafıyla en sıkı rakibi Golf'e karşı başarılı olabilecek mi? Tüm olayı tasarımı olup aslında bir hiç mi? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını öğrenmeden hemen önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim. Peugeot 308 ilk defa 2007 yılında bir dönemin efsanesi 307'nin yerine gelerek yeni bir efsane yazmak istedi. 2013 yılında gelen ikinci nesliyle yılın otomobili de seçilen 308 yazmak istediği efsaneyi adeta yaşıyordu. Uzun bir süre aynı tasarım dilinin ufak makyajlarla kullanıcılara sunulduğu 308, takvimler 2021 gösterdiğinde 3. nesline resmen kavuştu. PSA EMP2 platformu üzerinde üretilen yeni Peugeot 308'in ikiz kardeşleri arasında yeni Opel Astra, 408 Crossover ve DS4 modelleri bulunuyor. Önceki nesliyle kıyaslandığında hem platformun hem de tasarımcısının değiştiğini net biçimde anladığımız yeni Peugeot 308'in ön tasarımı ona bakar bakmaz bizi etkilemeyi başarıyor. Yeni 308'in yere doğru eğimli ön tasarımında kısık gözleri ve aslan dişleriyle LED ön farlar sadece duruşuyla değil performansıyla da başarılı. Bununla birlikte benim en çok beğendiğim detayların arasında 3 boyutlu sonsuz tasarımıyla ön panjur bulunuyor. Kısık farlarıyla tasarımı tamamlayan bu panjurun merkezinde Peugeot'un yeni amblemi tüm ihtişamıyla duruyor. Ne klasik ne yeni hissettiren bu amblem yeni 308'in de karakterini geçmiş ile geleceğin arasına sıkıştırmış. Aşağıya doğru inerken silüete uygun ön tampon ve aslan dişleri tüm tasarımı tamamlıyor. Ve böylece tahmin edebileceğiniz gibi yeni Peugeot 308'in ön tasarımı benden yıldızlı bir artı puanı almayı başarıyor. Yeni Peugeot 308'in önceki nesliyle en çok benzeştiği profil tasarım detaylarına gelin hep birlikte göz atalım. Yeni 308 ile önceki neslini kıyasladığımızda arada nispeten de olsa bir benzerlik görmek bizi memnun etti. Farların ve stopların profilde kendini belli ettiği bu tasarımda ön çamurluk üzerindeki Peugeot amblemi biraz gereksiz gibi olmuş. Buna ek olarak farlardan stoplara uzanan hareketli omuz çizgisi de yeni Peugeot 308'in daha yüksek görünmesini sağlamış. Ayrıca tasarımlarıyla gayet şık görünen jantlarda lansman özel 225-40-18 inç boyutunda modellere sahip olabilirsiniz. Genel itibariyle sade ve basit bir görünüme sahip olan profilde her şey olması gerektiği gibi. Fakat tüm bu özellikler bizden tam puan almak için yeterli değil. Peki yeni Peugeot 308'in en az ön tarafı kadar heyecanlı ve ilgi çekici görünen arka tasarım detayları neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Peugeot 308'in arka tarafını önceki nesliyle kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark görüyoruz. En büyük farkın sadece marka logosuyla kalmadığı arka tarafta, önceki neslinde dikey olarak yerleşen ledler de yatay durumda. Ortasındaki siyah trim parçasıyla birleşen stopların çekik gözlü bakışları ön tarafı da bizi anımsatıyor. Buna ek olarak önceki neslinde de benim garip şekilde haz aldığım bagajın altındaki girinti yeni 308'de de kendine yer bulmuş. Onun üstünde ise 308 yazısı bulunuyor. En alta indiğimizde bizi üzerinde sis ve geri vites lambasının bulunduğu sahte egzoz çıkışlarına sahip parlak siyah tampon karşıladı. Büyük siyah trim parçasıyla oldukça spor görünen bu tampon benden artı puan almayı başarıyor. Yeni 308 boyut konusunda ise büyüyerek önceki nesline göre farkını ortaya koyuyor. Yeni 308 4367 mm ile önceki nesline göre 114 mm daha uzun, 1815 mm ile önceki nesliyle aynı genişlikte ve 1460 mm ile önceki nesline göre 38 mm daha alçak boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2675 mm ile önceki nesline göre 55 mm daha uzun boyutlar sunuyor. Şimdi ise birçok kullanıcının çok beğenip satın alma kararını etkileyen iç mekan özelliklerini hep birlikte öğrenelim.
Yeni Peugeot 308'in iç mekanına geçer geçmez en az dışarıda olduğu kadar etkilendiğimizi söylemeliyim. Her ne kadar Peugeot'un tasarım dilini oluşturan bu 3 katlı tasarımı ben pek beğenmesem de gelen güncellemeler onu biraz daha benim radarıma sokmaya başarmış. Yanal desteklerinin hem sırtta hem de baldırlarda kendini gösterdiği spor tasarımlı koltuklara oturduğunuzda karşınızda altıgen formuyla klasik Peugeot direksiyonu bulunuyor. Tabii bir farkla üzerindeki yeni Peugeot logosuyla. Tutuş hissiyatı, kullanışlılık ve tasarımıyla oldukça başarılı olan bu direksiyon simidi üzerinden araçla ilgili tüm ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasındaysa yine diğer Peugeot modellerinden anımsadığımız iCockpit tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. 3 boyutlu animasyonlarıyla sürüş esnasında size kendinizi hissettirecek bu ekranın okunabilirliği iyi olsa da güneş performansı pek verimli değil. Üst tarafta ekstra bir eklenti gibi görünen konsolun ortasına doğru havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Alt katında ise en üst donanımda 10 inç boyutunda satın alabileceğiniz çift dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ülkeye ve bölgeye göre değişiklik göstermek kaydıyla TomTom navigasyon da bu ekranda standart olarak geliyor. Buna ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarına da bu ekran üzerinden erişebilirsiniz. Ana ekranın altında ikinci bir ekran olarak konumlanan alanda ise ana ekran kısaltma tuşlarıyla birlikte klima kontrol ünitesi bulunuyor. Onun hemen altında ise bir Peugeot klasiği olarak piyano tuşlarını andıran özellik tuşları varlığını korumuş. Tasarımlarıyla uzak ara birçok rakibine fark atacak orta konsolda ise vites seçicisi ve mod seçim tuşunun bulunduğu gri renkteki parça benden tam puan almayı başarıyor. Üst tarafında kablosuz şarj pedi bulunan alanın altında 12 volt soket girişi ve 2 adet USB bağlantı noktasına yer verilmiş. Az gerisinde ise kapaklı bardaklıklar bulunuyor. Kapaklı kol dayama ve içindeki saklama alanı da hem lüks hem de işlev seviyesini arttırmaya yardımcı olmuş. Buna ek olarak iç mekanın daha da ilgi çekici olmasını sağlayan ambiyans aydınlatmaya yeni Peugeot 308'de sahip olabilirsiniz. Yeni Peugeot 308'in arka koltuklarına geçtiğimizde ise uzun dingil mesafesinin meyvesini alıyoruz. Öyle ki yeni 308'in dokularıyla bel ve sırt sağlığınızı önemseyen koltuklarına oturduğunuzda yeterli diz ve baş mesafesine sahip olacaksınız. Buna ek olarak üzerinde bulunan kolay kullanım Isofix bağlantı noktaları da ona artı puan veriyor. Arka yolcuların konforunu da düşünen Peugeot, yeni 308'in orta konsolu üzerinde havalandırma çıkışları ve mobil bağlantı noktalarına yer vermiş. Bagaj hacmi konusunda da ciddi derecede hacim sunan yeni 308'de arka koltuklar normal konumundayken 412 litre hacim bulunurken arka koltukları yatırdığınızda bu hacim değeri 1323 litreye çıkıyor. Şimdi gelin yeni 308'in adeta lüks segment bir otomobil olmasını sağlayan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinin derinliklerine inelim. Yeni 308'de opsiyonel şekilde yarı otonom sürüş deneyimini yaşamanızı sağlayan adaptif hız, direksiyon ve şerit değiştirme paketi sunuluyor. Bunun dışında ise 75 metrelik uzun menziliyle kör noktanıza kalan araçları size gösteren kör nokta izleme, entegre halde üzerinde temizleme başlığı olup kirden pastan görüntü kalitesini düşürmeyen 180 derecelik geri görüş kamerası, bu kameraya ek olarak satın alabileceğiniz 360 derece kamera sistemi, dur kalk işlevli adaptif hız sabitleyici, olası kazalardan sizi koruyan çarpışma uyarı sistemi, otomatik yanan uzun farlar, trafik işaretlerini ekran üzerine yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi ve çok daha fazlasına yeni Peugeot 308'e sahip olabilirsiniz. Yeni 308'in hibrit dizel benzinli motor seçenekleri ve şanzıman özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Peugeot 308'de 2 hibrit, 1 benzinli ve 1 adet dizel olmak üzere birçok farklı motor seçeneği sunuluyor. Tabii bu seçeneklerin ülkelere ve bölgelere göre değişiklik göstereceğini hatırlatmakta fayda var. Hibrit motor seçeneklerinin ilk sırasında Hybrid 180 isimli 150 beygirlik PureTech motora eşlik eden 108 beygirlik elektrikli motor bulunuyor.
İkinci sırada ise Hybrid 225 isimli 180 beygir güç üreten PureTech motora ek 108 beygirlik elektrikli motorun birleşimi bulunuyor. EAT 8 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorlarla 60 km tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Benzinli motora geçtiğimizde 1.2 PureTech 130 beygirlik 8 ileri otomatik vitesli model bulunuyor. Bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6 litre. Dizel tarafında ise 1.5 Blue HDI 130 beygirlik 8 ileri otomatik vitesli motora sahip olabilirsiniz. Dizel motorun ortalama yakıt tüketimi ise 4 litre olarak kayda geçmiş. Yeni Peugeot 308 şu an Avrupa'da 35.000 euro civarından bir fiyatta alıcılarını buluyor. Yeni Peugeot 308'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 308'i yeni Golf ya da yeni Astra ile arasında bir tercih yapacak olsaydım ikinci sıraya koyardım. Peki birinci sırada hangi model olurdu? Yeni 308 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 308 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.